Mevzuat Uyum Derneği tarafından 4. Mevzuat Uyum Konferansı'na hoş geldiniz. Ben Garanti BBVA'dan Irmak Öngü. Bugün Garanti BBVA olarak bu kıymetli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sene 4. Mevzuat Uyum Konferansımız yapay zeka çağında yeni paradigmalar temasıyla gerçekleşecek. İlk etapta açılış konuşmalarıyla birlikte başlıyoruz. Arkasından gün boyu panellerimiz, değerli keynote konuşmacılarımızın sunumları ve ödül töreniyle günümüz devam edecek. Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürdoğan Yurtsever başlatacak. Sayın Gürdoğan Yurtsever'i sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Günaydın. BDDK ve MASA'nın çok değerli yöneticileri, kamu kurumlarımızın, düzenleyici otoritelerimizin çok değerli temsilcileri, değerli üyelerimiz, değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar. Mevzuat Uyum Derneği olarak yapay zeka çağında yeni paradigmalar temasıyla düzenlediğimiz 4. Mevzuat Uyum Konferansı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Derneğimiz Yönetim Kurulu adına sizlerin hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 4. konferansımızı sizlerle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Konferansımızın gerek açılış konuşmalarında gerekse de oturumlarında bugün çok değerli konuşmacılarımızı ve panelistlerimizi ağırlayacağız. Finans kuruluşlarından reel sektör kuruluşlarına kadar çok farklı sektörlerden yaklaşık 400'e yakın kişi konferansımıza bugün katılıyor olacak. Gösterdiğiniz büyük ilgi için de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Mevzuat Uyum Derneği, mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması ve uyum risklerinin yönetilmesi bakımından gerçekten çok önemli bir role sahip olan mevzuat uyum yani compliance fonksiyonunun etkili işlemesi ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapmak, bilgi paylaşımı sağlayarak iyi uygulamaları teşvik etmek, meslek profesyonellerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. 2020 yılında faaliyetlerine başlayan derneğimiz henüz 4 yaşında çok genç bir dernek olmasına rağmen kuruluşundan itibaren gerçekten büyük bir ilgiyle karşılaştı. Derneğimizin üye sayısı ve faaliyetlerimize olan ilgi de hızla artıyor. Üye sayımız bugün yaklaşık 500'e yaklaştı. Ki 4 yıllık bir dernek için gerçekten önemli bir üye sayısı diye düşünüyorum. Bu üye sayımız da hızla artıyor. Yasal uyum, aklama ve terörün finansmanı ile mücadele, finansal teknolojiler ve regülasyon teknolojileri, kurumsal iletişim ve yayıncılık çalışma gruplarımızda pek çok üyemiz gönüllü olarak derneğimize ve mesleğe hizmet ediyor. Kendilerine nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Mevzuat Uyum Akademisi bünyesinde seminerler düzenliyoruz. Özellikle bu dönemde seminerlerimizi yeniden yapılandırdık ve seminer kataloğumuzu güncelleyerek yaklaşık 9 tane farklı konuda semineri duyurduk ve bu konuda seminerler vermeye başladık. Bu seminerler işlem izleme, kimlik tespiti yükümlülüğü ve müşteri tanı, uluslararası yaptırımlar, uyum programı ve risk yönetimi, uyum programı denetimi, kıymetli madenler tedarik zinciri uyum programı, sürdürülebilirlik gibi çok farklı konularda oldu. Bu seminerlere de önemli bir ilgi görüyoruz. Yaklaşık bu yıl düzenlediğimiz seminerlere yaklaşık 250 kişilik bir katılımcı oldu. Bunu da önemsiyoruz. Daha dün düzenlediğimiz bir seminerde de yine 25 kişilik bir katılımcı grubuyla bu semineri tamamladık. Bu seminer içeriklerinin geliştirilmesi ve yeni seminerlerin oluşturulması konusunda da katkı ve önerilerinizi bekliyoruz. Bir diğer faaliyet alanımız tabii webinarlar. Webinarlar düzenleyerek mevzuat uyumun önemli başlıklarını gündeme taşıyoruz. Gerek düzenleyici otoritelerden gerekse de çeşitli sektörlerden konusunun uzmanı olan kişiler bu etkinliklerimize konuşmacı olarak katılıyor. Bugüne kadar 50 webinar gerçekleştirdik ve yaklaşık 4000 kişi bu webinarlara katılım sağladı. Webinarların sunumlarını ve videolarını internet ortamında ücretsiz olarak tüm kullanıcıların kullanımına, yararlanımına sunuyoruz ve bu şekilde bu iyi uygulamaların daha fazla yaygınlaşmasına katkı sağlamaya gayret ediyoruz.
Bu etkinliklerimizin yanı sıra mesleki standartların ve sertifikasyon programlarının geliştirilmesi, mesleğin ve derneğin tanıtımı, paydaş kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi, ödül programı, yayıncılık, mesleki konularda akademik çalışmaların desteklenmesi gibi pek çok konularda da çalışmaları ilerletmeye, geliştirmeye gayret ediyoruz. Bugün bunlardan birisini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğleden sonra 1. Compliance ödülleri ödül töreninde konferansımız esnasında gerçekleştireceğiz. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz compliance ödülleriyle mevzuat uyum alanında çalışmalarıyla fark ve değer yaratan kuruluş ve profesyonelleri ödüllendirerek derneğin mevzuat uyum fonksiyonunun ve mesleğin tanıtımına, gelişmesine, iyi uygulamaların yaygınlaşmasına, profesyonellerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu ödülleri farklı kategorilerle daha da geliştirmeye gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. 1. Compliance ödülleri mesleğe katkı, mesleki gelişime destek ve özel ödül olmak üzere yaklaşık 3 farklı kategoride kazanan 10 kişi ve kuruma takdim edilecek. Ödül kazanan kişi ve kurumları şimdiden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Konferans hakkında birkaç paylaşımda bulunmak isterim. Biliyorsunuz günümüz dünyasında her alanda yaşanan gerçekten büyük ve hızlı değişimlerin ve dönüşümlerin de etkisiyle sürekli yeni kavramlar ve metaforlarla bu gelişmeleri tanımlama ihtiyacı hissediyoruz ve bu kavramların çoğunu da aslında çok hızlı tüketiyoruz. Fakat bunların içerisinde sanırım dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan ve her geçen gün gelişerek yaşamımıza giren yapay zeka ve bunun yanı sıra iklim krizi ve sürdürülebilirlik temelli risklerin ortaya çıkarttığı yeşil dönüşüm ihtiyacı geleceğimizi derinden etkileyecek ve sanırım kolay tüketilemeyecek en önemli iki dönüştürücü olan alan olarak karşımıza çıkıyor. Dijital ve yeşil dönüşüm birlikte ikiz dönüşüm olarak ifade ediliyor ve bu iki alan dünyamızı, ülkeleri, kişi, sektör ve kurumları her geçen gün daha da derinden etkiliyor. Yapay zeka teknolojilerindeki gelişim hızla ve heyecan verici bir şekilde devam ediyor. Hemen her alanda karşımıza çıkıyor ve geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde yaşamımızı dönüştürüyor. Bir anlamda yapay zeka çağına giriyoruz. Bu durum bugüne kadar karşılaşmadığımız yeni paradigmaları da beraberinde getiriyor. Yapay zekanın faydaları kadar riskleri de geniş bir şekilde tartışılıyor. Yapay zeka ile ilgili düzenlemeler ve kuralların gerekliliğine yönelik görüşler geniş kabul görüyor. Yapay zeka ile ilgili çalışmaların içinin gerçekten ne kadar doldurulabildiği de ayrı bir tartışma konusu. Bunun yanı sıra dünyamızın karşı karşıya kaldığı sürdürülebilirlik temelli riskler her geçen gün artıyor. Ve maalesef bu konuda alınan aksiyonlar da bir türlü yeterli gelmiyor. Burada önemli bir fırsat noktası yapay zeka çalışmalarını kullanmak, yapay zeka teknolojisini kullanmak. Yapay zeka çalışmalarının sürdürülebilirlik çalışmalarının olumlu etkileri kadar çevresel anlamda olumsuz etkileri de önemli bir gündem olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunları gerçekten kapsamlı bir şekilde birlikte entegre bir şekilde değerlendirmemiz çok önemli. Başta yapay zeka ve sürdürülebilirlik temelli riskler olmak üzere karşı karşıya kalınan risklerin etkili bir şekilde yönetilmesinde tabii en önemli nokta aslında mevzuat düzenlemeleri. Mevzuat düzenlemeleri bu anlamda gerçekten bu risklerin etkili yönetilmesi ve teknolojinin gelişmesi bakımından gerçekten önemli ve hayati bir rol üstleniyor. Mevzuat uyum fonksiyonu ve mesleği de bu süreci çok önemli katkılar sağlıyor. Bu nedenle konferansımızın ana temasını ve oturumlarını yapay zeka odağında belirlemeye çalıştık. Bununla birlikte yeşil dönüşüm ile ilgili bir oturum da konferansımızda yer alıyor olacak. Konferansta gerçekleştirilecek oturumların ve konuşmaların meslek profesyonellerine ve kurumlarımıza değer katmasını diliyorum. Konferansımıza katılarak bizleri onurlandıran BDDK Başkan Yardımcımız Sayın Yavuz Yumrukuz'a, MASAK Daire Başkanımız Sayın Hasan Avcı'ya, bu konferansın düzenlenmesi ve bize kapılarını sonuna kadar açan, her anlamda büyük destek veren Garanti BBVA'ya özellikle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bugün bizleri kırmayarak aramızda olan görüş ve değerlendirmelerini bizlerle paylaşacak olan değerli konuşmacı ve panelistlerimize, konferansımızın gerçekleştirilmesini sağlayan derneğimizin yönetim kuruluna, konferans hazırlıkları için oluşturduğumuz özel konferans çalışma komitesine görev yapan tüm arkadaşlarıma, Garanti BBVA bünyesinde konferans hazırlıklarına destek olan ve bize gerçekten çok önemli destek olan kurumsal iletişim ve idari işleri ekiplerine
Katılımlarınız için sizlere ve tabii ki sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Afişimizde gördüğünüz gibi bugün 23 tane çok değerli sponsorumuz, ana sponsor, platin sponsor, konferans sponsoru ve medya sponsoru olarak bizleri destekliyor. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerinin standlarını da ziyaret etmenizi öneriyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Gün boyunca sürecek konferansımızın oturumlarında paylaşılacak olan bilgilerin tüm katılımcılarımıza mevzuat uyum fonksiyonu ve mesleğin gelişimine katkı sağlamasını ve faydalı olmasını diliyor. Üye olmayanları derneğimize üye olmaya, bu fırsatı da kaçırmayalım tabii ki. Üye olmayan arkadaşlarımız da var. Onları derneğimize üye olmaya ve faaliyetlerimize katkı sağlamaya davet ediyorum. Tekrar katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi bir konferans diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Güldoğan Bey çok teşekkür ederiz.